Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, kar topunun ipi. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle 3 dilim üzerinden anlatacağım. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. 22 ilmeğe ihtiyacım var. 6, 6, bir 6 daha 18 ilmek, sonuna da 4 ilmek ekledim. 22 ilmek toplamda şişimde. 22 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Ben lastik kullanmayacağım. Eğer isterseniz siz lastik üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra 4 ilmek ters. 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Devamında yine 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. 3, 4 ilmek ters ördüm. Yine 2 düz, 4 ters, 2 düzle sıramı tamamladım. 2 düz ilmekle başladım, 2 düz ilmekle bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek yine burada düz ördük. Geldim şu 4 düz ilmeğe. Üçüncü sıra ön yüzünde. Şu önce 2 düz ilmeğimi aldım. Yerlerini değiştiriyorum. Ortadakileri dışa alıyorum bakın. Ve düz olarak ördüm. Bu 2 ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra bu ikisini, ortadakini sola çevirdim. Arkadakini de öne aldım. 2 ilmeğin yerini değiştirdim. O 2 ilmeğimi de düz ördüm. Yine 4 ilmeğimiz var. 4 ilmeği de düz örmüş olduk. Sadece ortadaki 2 ilmeği dışa çevirdik. 2 düz, geldim burada 4 düz ilmeği. Aldım şu ikisini. Birinci ilmeğimi arkaya aldım. Ortadaki yani ikinci ilmeğimi de öne aldım. Sağa doğru çevirdim 2 ilmeğimi ve düz olarak ördüm. Şimdi bu ortadaki ilmeğimi sola doğru alacağım. 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine 4 düz ilmeğimiz oldu. 2 ters ilmek,
pardon 2 düz ilmek ördüm. 4 düz ilmeğe gelince ortadakileri dışa alıyoruz. Bakın. Aldım ve düz ördüm. Diğerini de düz ördüm. Şimdi bu diğer 2 ilmeği yine ortadakini dışa çevirdim. Sondaki ilmeğimi de öne aldım. Sola doğru çevirmiş oldum ortadaki ilmeğimi. Bu 4 ilmeğimi de tekrar düz olarak ördüm. Devamında 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. 4 ters. İkinci sırada ne yaptıysak şimdi 4. sırada yine aynısını yapıyorum. 3 4. tersimi de ördüm. 2 düz. Şu haroşalı 2 ilmeğimiz ön yüzünde de arka yüzünde de düz örüyoruz. 4 ters. Bakın 2 düz 4 ters. 2 düz 4 ters. İki düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu 2 ilmeğimi yine düz örüyorum. 2 düz ilmek ördüm. 4 düze gelince 1. ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki 2 ilmeğimi de ters örüyorum. 2 ters, tekrar bir düz ördüm. Bakın 4 ilmeğimi bu şekilde yaptım. Bir düz, 2 ters, bir düzle bu 4 ilmeğimi ördüm. Aradaki haroşalı kısım yine düz. 2 ilmek düz. Bu 4 düz ilmeğin birincisini düz ördüm. 2 ve 3'ü ters ördüm. 4. düz ilmeğimi tekrar düz ördüm. Arada 2 düz. 1 düz, 2 ters. Devamında kalan şu 3 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın modelimiz hafiften şöyle dilimleniyor. Lastik istemiyor ama dediğim gibi lastik üzerine de yapabilirsiniz. Son sıramız 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmek düz, 4 ilmek ters örerek devam ediyoruz. 4 ilmek ters ördüm. 2 düz, 4 ters örelim. Sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Evet. 2 düz, 4 ters. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz böyle devam edecek. Hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, bir kez kurduk bakın. Tabi model ilerleyince kendini gösterecek harika bir model. Modeli bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bakın şu 2 ilmeğimiz haroşa oluyor. Ön yüzünde, arka yüzünde hep düz örüyoruz. 4 ilmek yine düz. Bunları da düz örüyorum. Yani 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. 2 düz. Kenar ilmeğinden sonra 2
düz ilmek, 4 ters ilmek. İki düz, haroşalı ilmeklerimizi düz, diğer 4 ilmeğimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. İki düz ilmek, kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. 4 ilmeğe gelince şu 4 düz ilmeğimiz var burada, bakın. Şu ortadakileri dışa alacağız. İkinci ilmeğimi sağa doğru, üçüncü ilmeğimi de sola doğru çevireceğim ve düz olarak öreceğim. Şimdi sola doğru aldım. Ortadaki ilmeğimi, dıştakini de içe aldım. Ve düz olarak ördüm. Bu 4 ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek daha düz ördüm. Aradaki haroşa kısmı. Daha sonra burada 4 ilmeğe geldik. Şu şekilde ortadakini dışa aldım. Ön taraftan dışa aldım, düz ördüm. Diğer ortadakini de, yani ikinciyi aldım. Sola doğru dışa aldım ve öndekini de şu şekilde ortaya çevirdim. Bunları düz olarak ördüm. Yine 4 düz ilmek örmüş olduk. 2 düz, 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters örerek sıramızı tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. Bu dörtlü ilmeğe gelince bir düz, 2 ters, bir düz olarak şu 4 ilmeğimi de ördüm. Haroşalarımı 2 düz olarak ördüm. 4 düz ilmeğin birincisini düz, 2 ve 3'ü ters, 4. ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki 2 düzümüz kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz, haroşalarımı düz ördüm burada. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4.
Tekrar şu 2 haroşamı düz, 4 ilmeğimi ters. Dört ters, 2 düz sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıramızı tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Bir de daha önce yapmış olduğum şöyle küçük bir parçam var. Bunu da lastiksiz başladım. Bakın beraber yaptığımızda lastiksiz. Model kıvrılma olmuyor yani bu modelde. Ama isterseniz lastikte kullanabilirsiniz altına. Modelimiz böyle devam ediyor. Bakın. Arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel, temiz. Şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bakın gayet güzel şöyle. Evet. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, her türlü örgü projelerinizde kullanabileceğiniz harika, yapımı da oldukça kolay, güzel bir model. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında, atkı bere yapımında, bebek battaniyesi yapımında hepsinde kullanabileceğiniz bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.